Ma se me forza perderti per sempre, o luce mia, a te verrà il mio palpito, sotto qual ciel tu sia, chiusa la tua memoria nell'intimo del cor, chiusa nell'intimo del cor. Merhaba, ben Ari Edirne. Samsun Devlet Opera ve Balesi opera solist sanatçısıyım. Lo spirito ma sole che il rivederti annunzia quasi un desio fatale, come se fosse l'ultima ora del nostro amor, come se fosse l'ultima ora del nostro amor. Bugüne kadar birçok opera sahnesinde tenor başroller seslendirdim. Libiamo nei lieti carici che la bellezza infiora. Opera bütün sanatların buluştuğu bir sanat. Ora sine quiam voluta, libiam di dolci fremiti che suscita l'amore, poiché qual l'occhio al cuore Elitist dedikleri şey çok yüksek vermesi. Yani hem ilmi anlamda hem şey anlamında, nasıl diyeyim size, hem hayat anlamında, yani insanlara hitap etme anlamında çok güçlü veriyor bunları. Çok güçlü formlarla sunuyor. più cadi baci avrà. Ama öyle yerlerde geliyor ki, mesela işte çok basit bir müzik içerisinde, o muhteşem müziklerin içerisinde, o ulaşılması imkansız armonilerin içerisinde bir anda çok basit bir müzik ama harika bir sanat oluşmuş yine. Lungi da lei per me non va dietro, volaron già tre lune da che la mia Violetta oggi per me lasciò dovizie, amori e le pompose feste. O vaglio magiavezza venia schiavo ciascun. Olmalı. Operacı olmak isteyen sesi olmalı. Bu %100. Operacı olmak isteyenin aktörlüğü olmalı. Bu da %100. Opera sadece şarkı söylemek değil ya da sadece güçlü ses çıkarmak değil. Opera aynı zamanda seyirciye karakteri yansıtacak fiziksel özellikler ve aktörlük ya da aktrislik lazım. Karakterlere hazırlanırken benim için, ben kendi adıma konuşayım, 2 ay belki de daha fazla hazırlık süresi oluyor. Hem eserin müzikal anlamında hazırlanma, hem genelde bir librettoya bağlı bir eserden hareketle bir libretto yazılıyor. O librettoya bağlı bir hazırlanma. Bir de karakterin aktörlük açısından neler verebileceğime dair bir hazırlanma oluyor. Sahneye çıktığım zaman kendimi çok rahat bırakıyorum. Yani rahat bırakıyorum çünkü zaten o dediğim gibi o heyecan var.
o bütün vücudunu kaplıyor. Bu hiçbir meslekte yoktur. languide carezze, mentre io fremente le belle forme mi scioglie dai Tiz notayla heyecan olmuyorsunuz sadece. Evet, tize geldiği zaman aha oluyorsunuz. Evet, aa ne güzel diyorsunuz ama önemli olan o tize gelirkenki notalar, yazılmış maharet orada. Sadece tiz verdiği zaman yeter artık, kulağım patladı diyorsunuz ama o tiz notaya çıkarkenki müziksel maharet sizi aslında bir yerde hipnotize ediyor. Biz de heyecanlanıyoruz. Biz de heyecanlanıyoruz. Orası geliyor falan yani hani ya bir kere o tiz notaları vereceğin zaman ya da işte esere hazırlanacağın zaman esere kendini hazırladığın zaman e, derler yani işte endişelenme, rahat ol. Yaparsın ya ne var ki bunda falan filan. Yok. Öyle bir dünya yok. 1500-2000 kişilik salonlarda bu kadar yoğunluğu kaldırabilecek en yoğun günlerinde en arkada oturan, balkonun en arkasında oturan seyirciye bile sesinizi ulaştırmak, sesinizi tınlatmak, arkada büyük bir koro, önde de 60-70 kişi en az bir orkestra olduğu halde sesinizi onların arasından sıyrılarak en arka seyirciye ulaştırmak, inanın hiç kolay bir iş değil. Bana göre enstrümanların en kutsalı. Çünkü soyut bir enstrüman. Elle kontrol edilemiyor. Ancak hislerle kontrol edilebiliyor. Zaten hisler de sesi yansıtıyor. Ses hisleri yansıtıyor. Bu yüzden soyut. Hislerin yumağı. O yumağın içerisinde işte öfke var, kıskançlık var, aşk var, ihanet var, ölüm var, yaşamın içindeki bütün duygular. Repertuar zaten sanatçının en büyük silahı. Sesinden sonra repertuarı ya da ses aktörlüğünden sonra repertuarı. Çünkü hazır olmak zorunda. Her an bir rol isteği gelebilir herhangi bir yerden. Türkiye operaları içerisinde 6 tane opera var. Herhangi biri şarkıcısı, opera şarkıcısı, solisti rahatsızlanabilir. O yüzden ya da o rolde sizi tercih ederler. Bu repertuarla da hemen oraya gidip bir haftada ya da 3 günde ya da belki 2 günde, belki bilmiyorum, ben bir günde bile hazırlandığım çıktığım oldu role. Benim repertuarımda da birçok operanın
baş tacı olarak her sene ya da her sezon koyabileceği en önemli eserler bulunmakta. Bunların arasında Saraydan Kız Kaçırma, Macbeth, Traviata, Maskeli Balo, Un ballo in maschera, Verdi Requiem, Prince Igor, Carmen, La Bohème, Madame Butterfly, La Rondine, Tosca ki Carmen biliyorsunuz literatürde en çok gösterilen opera olarak geçmiştir. Bunların hepsi repertuarımda var. Evet, bütün tenorlar La Donna e Mobile'yi söylemeye bayılır. Nessun Dorma'ya da bayılır. Ben La Donna e Mobile'yi gerçekten çok keyif alarak söylüyorum. Çünkü hem neşeli bir arya, neşeli bir arya, hem de sözlerine baktığınız zaman hafif çapkın bir aryadır. La Donna e Mobile güzel, hafif, keyifli. Her dilde opera yazılabilir. Her kültürde opera bestelenebilir. Yeter ki o sanatsal ışığı yakalansın. Opera bir kültüre ya da opera bir millete ait değildir. Türkçe eserler, Aşk-ı Memnu, Dördüncü Murat, Deli Dumru. Yani bunların hepsi şu anda devlet operasında, Türkiye'deki operalarda devamlı gösterilen ve seyircinin sevgiyle karşıladığı operalar. Türkiye'de de Cumhuriyet döneminden itibaren yerli besteciler birçok opera bestelemiştir. Aslında Osmanlı döneminden başlamıştır bu. İmparatorluk zamanından. İşte Dikran Çuhacıyanlar vesaire bunların hepsi operetler, operalar bestelemiştir. Ki bence o dönemden itibaren Türk insanının operayla karşılaşması başlar. Ya da Arya'yı layığıyla söylediğimiz zaman, karşımızdaki insanlara mutluluk verdiğimiz zaman ya da o Arya'nın ana fikri neyse ona ulaşıldığı zaman, evet, bu seyirciyle bir bütünlük, başka bir his. Yani ben seyirci tarafında diğer sanatçı arkadaşlarımı seyrettiğim zaman da nasıl bir his olduğunu izah edemem. Başka bir şey. Tüyleri diken diken etme gibi. Yani o anda o alkışın çıkmasının sebebi birincisi bestecinin mahareti, ikincisi sanatçıların yeteneği. Seyircinin alkışları bizim için en önemli şey. Ee, 20 yıldır bu işi yapmaktayım. Profesyonel anlamda 20 yıldır yapmaktayım. Ama halen daha aynı duygularla, yani başlangıçtaki duygularla hareket ediyorum. Ama olgun bir kafayla. Bu akşam